Şimdi biraz önce siz 100 günlük programımız hazır Hı mı diye bir hı. soru Hı sordunuz. hı. Haklı olarak vatandaşlar biz iktidara geldiğimizde yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde onların hayatına nasıl dokunacağımızı ve hızlıca neyi nasıl hissedeceklerini merak ediyorlar. Bu çok haklı bir merak. Bunlara yanıtlar da vereceğim ama izin verirseniz önce Türkiye ekonomisinin genel durumuna atıfta Hı hı. bulunarak yoksa ben maddeler halinde ilk hafta, ilk ay, ilk 3 ayda, 100 günde neler yapacağımızı da söyleyebilirim. Şimdi Türkiye ekonomisinin çok ciddi yapısal sorunları var. Yapısal sorunlar dediğimiz zaman böyle herkesin tanımladığı gibi yapısal reformlar deyip içini doldurmadığı şeylerden bahsetmiyorum. Ben daha somut, ekonomik olarak ciddi kırılganlıklar ve risk doğuran bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün Türkiye ekonomisi yıllardır uygulanan politikalar sebebiyle inanılmaz derecede döviz bağımlısı bir ülke haline gelmiş durumdadır. Yani Türkiye sürekli bir yerlerden döviz bulmak zorunda hissediyor. Dövizi bulduğu zaman sorun yaşamıyor, kendini iyi hissediyor. Ama dövize erişmekte zorluk yaşadığında işte şu anda içinde bulunduğumuz dönemde de olduğu gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bizim yapısal anlamda Türkiye ekonomisini dönüştürmemiz lazım. Bu ilk bir haftada olacak bir şey değil. Biz buna ilişkin planlarımızı, programlarımızı da yaptık. Birazdan vatandaşın merak ettiklerini de madde madde sayacağım. Bu konuda endişeniz olmasın ama Türkiye'nin ekonomik anlamda bir dönüşümünün yapılması gerekir. Burada neyi kastediyorum? Biz sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Yani Hı AK hı. Parti iktidarına baktığımızda sürekli ihracatı teşvik edelim, ihracatı artıralım filan diye konuşuluyor ama İthalat tarafı hiç konuşulmuyor. Yani biz sürekli sattığımızdan daha fazlasını yurt dışından alan bir ülke haline dönüştük. Yani bizim sanayide, tarımda, hizmetler sektöründe neler yapmalıyız ki bu dışa bağımlılığı ortadan kaldıralım, bu döviz ihtiyacını kalıcı olarak ortadan kaldıralım. Biz sanayi politikamızı hazırladık. Sanayinin ya da Türkiye'de genel olarak üretimin dışa bağımlılığının ortadan kalkması gerekir ki bu döviz ihtiyacı biraz sınırlansın. Benzer şekilde tarımda aynı durum söz konusu ama son 25 yıllık döneme baktığımızda bu ihtiyacın azalması yerine tam aksi olmuş. Buradaki bağımlılıklar artmış. Dolayısıyla biz sanayide, tarımda ciddi dönüşümler yapıp Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırıp, üretim anlamda dışa bağımlılığını ortadan kaldırıp döviz ihtiyacını da kalıcı olarak çözecek politikalar hayata geçireceğiz. Sanayi tüm yurda yayacağız, bölgesel kalkınma planları hazırladık, her bölgeye yönelik çalışmalarımız var vesaire. Bunlar biraz zaman alacak. Bunları da kamucu bir bakış açısıyla yani Türkiye'nin geçmişte var olan bu planlama anlayışıyla yani uzun erimli hedefleri olan bu hedeflere erişmek için devlet olarak ne yapılması gerektiğini ortaya koyan ve buna yönelik hamleler alan programları hayata geçireceğiz. Tabii e, haklı olarak şu anda ekranları başında ya da YouTube'dan bizi izleyenler de tamam bu söyledikleriniz iyi hoş da siz iktidara geldiğinizde ben kendimi nasıl ekonomik olarak iyi hissedeceğim sorusunu soruyor. Hı hı. Onlara da yanıtlarımızı sırayla verelim. Hı hı. Bakın bugün Türkiye'deki en temel sorunlardan bir tanesi vergi gelirlerinin adaletsiz hale gelmiş olması. Yani bugün vatandaşın düşük gelirli gruplarının üzerindeki vergi yükü çok yüksek. Biz bunu bir gecede değiştirebilecek işler yapacağız. Somut örnek üzerinden gidelim. Bugün Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı kredi kartı ve KMH hesaplarına borçlanmış durumda. 3 trilyon liranın üzerinde burada bir borç birikmiş durumda. Bunların faiz oranları çok yüksek. %4,5 aylık faiz oranına maruz kalıyorlar ki Türkiye'deki en yüksek faiz oranının bu hesaplara uygulandığını biliyoruz. Ama bu faizin yanında iktidar dönüp bir de bunun üzerine %30 vergi koyuyor. Bugün Türkiye'de kredi kartı borcu olan her vatandaşımız KMH hesaplarına yani kredili mevduat hesaplarına ya da daha yaygın bilinen adıyla ek hesap olarak adlandırılan hesaplara da %4,5 faiz ödüyor. Yüksek bir faiz ödüyor. Bu faizin üzerine dönüp bir de devlete %30 vergi ödüyor. Bakın bu insafsız bir oran. %30 bugün Türkiye'de %30 vergi ödeyen hiç kimse yok. En düşük gelir grubunun dışında. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi. Genel başkanımız bunu defalarca yani son bir yıldır biz bunu gündeme getiriyoruz. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi kredi kartı ve KMH hesaplarından alınan bu %30'luk vergi oranını sıfırlamak.
Zaten insan perişan, insanlar perişan. Perişan oldukları için en yüksek faizden borçlanmak zorunda kalıyorlar. Sonra dönüp bir de siz bunların ödediği faizin %30'u kadar da vergi bu vatandaşların omzuna bırakıyorsunuz. Bu vatandaşları borç batağına sürükleyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Yapacağımız şeylerden bir tanesi bu BSMV ve KKDF olarak kısaltılan ama genel olarak %30 vergi olarak adlandırabileceğimiz bu vergiyi sıfırlamak. Vatandaşın hayatında hemen hissedebileceği bir şey. Biz bu konuyu defalarca iktidara önerdik, söyledik. Ben Mehmet Şimşek'le yaptığım görüşmede de bahsettim ama onlar vatandaşın refahına dönük bu tür kararların altına imza atmadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi o. Ya Ayrıca Yalçın Bey, bununla ilgili bir sorum olacak. Çünkü bu hı, herkesi çok yakından ilgilendiren bir düzenleme ve kimileri tarafından da bunun gerçekçi olmadığı şeklinde eleştiriler dile getirildi. Siz Mesele peki Ekonomi hı, yayınında da bazı vaatleri sıraladığınızda ayakları basmıyor bu vaatlerin şeklinde bazı eleştiriler geldiğini gözlemledim. Şimdi kredi kartı borcu dediğimiz ve kredili mevduat hesabı dediğimiz şey gerçekten hepimizi ilgilendirdiği için bunu teknik olarak sorma ihtiyacı hissediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa bunu kaç günde hayata geçirebilir? Bu geçmişe yönelik olarak işletilebilir mi, yoksa o günden itibaren artık bundan vergi alınmaması mı söz konusu olabilir? Bu konuyu biraz teknik olarak açar şimdi mısınız? bakın bu yönde eleştiride bulunanları ben samimi bulmadığımı ifade etmek isterim. Bunu söyleyenler nereden hareket ederek diyorlar ki işte devletin vergi gelirine ihtiyacı var. Doğru, Hı vergi hı. gelirine ihtiyacı var ama en yoksul kesimden mi %30 vergi alacaksınız? Bu hakkaniyetli bir şey mi? Bugün Türkiye'de kurumlar vergisi %25 ve %25 kurumlar vergisi ödeyen kurum yok. Bugün eğer çok paranız varsa ve yüksek faiz elde ediyorsanız, faizlerin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Diyelim Hı 100 hı. milyon lira faiz kazancınız oldu. Ödediğiniz vergi ne kadar oransal olarak söyleyeyim mi? %17,5. Çok para kazanıyorsunuz, %17,5 ödüyorsunuz. Hiç paranız yok, borçlanmak zorundasınız, %30 vergi ödüyorsunuz. Şimdi biz bu halkın omuzlarındaki bu ağır vergiyi kaldıracağız dediğimiz zaman bu ayakları yere basmayan bir önerge mi? Vergi gelirine ihtiyacınız varsa ben size somut yerler söyleyeyim. Bakın 2006 yılında bu ülkede bir kanun çıkarıldı. Denildi ki vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelere giden para üzerinden %30 vergi alacağız. Bu kanun hala yürürlükte. Fakat bu kesintinin yapılabilmesi için vergi cenneti olarak tanımlanan ülkelerin listesinin yayınlanması lazım. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınlayacak. 19 yıl geçti. Kanun yürürlükte, uygulanabilmesi için listenin yayınlanması gerekir, yayınlamıyor. Madem bu ülkenin bu kadar vergiye ihtiyacı var ise bunu parasını yurt dışına götürenlerden almak yerine pazara çıkmak için KMH hesabından 900 lira nakit çekmek zorunda kalanın üzerine mi yıkmak zorundasınız? Yani bunlar ayakları yere basmıyor diyenleri ben biraz samimiyete davet ediyorum. Bu söylediğimiz vatandaşın hayatına doğrudan dokunacak bir şey. Bu sadece bir yasal düzenlemeyle yapılacak bir şey. Bakın başka bir örnek vereyim. Yapacağımız şeylerden bir tanesi.